Video başlığının bu kadar iddialı olmasının sebebi, birazdan sana sayacağım maddelerin hepsinin daha önce denenmiş olması. Benim tarafımdan. Kendi hayatımı değiştirdikleri için bu videoyu sana çekiyorum. Ve birazdan hem benim hayatımı nasıl değiştirdiklerini hem de senin hayatını nasıl değiştirebileceklerini anlatacağım. Benim hayatımı gerçekten kökünden değiştiren ilk alışkanlık 5 yıl önce başladığım spor yapma alışkanlığı oldu. İlk başta hoşlandığım bir kızın yanına yakışmak için yapmaya başlamıştım. O zamanlar daha tombiktim. Dedim ki biraz daha zayıflayayım, biraz daha iyi gözükeyim. Çünkü bu kızın etrafında da biraz daha görece zayıflı erkekler vardı. Onlarla arkadaştı. Herhangi bir sevgililik durumları yoktu. Ama dedim ki belki ben de zayıf olursam beni biraz daha sevebilir. Bununla başlayan spor yolculuğum, o kızla beraber olmadık bu arada. Ama bununla başlayan spor yolculuğum yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Ve şimdiye kadar hayatımı değiştiren en önemli alışkanlık olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Benim yaptığım spor daha çok ağırlık kaldırma, fitness üzerindeydi. İlk başta evde yaparak başladım. Her gün squat yapıyordum, her gün şınav çekiyordum. Gerçi o zamanlar bir tane bile şınav çekemiyordum ama en azından dizlerimin üzerinde şınav çekmeye çalışıyordum. Ve o zamanlar çok net hatırlıyorum, lisedeyim. 15 tatil zamanı gelmiş. Hayat çok güzel. Yeni tatildeyiz. Ve ilk yaptığım şey direkt olarak her sabah kahvaltı öncesi 1 saat yanımızdaki parkta yürümek ve koşmak. Genelde 4 tur yürüyordum, 1 tur koşuyordum. Çünkü tombiyim zaten, adam akıllı koşamıyorum. Ama 4 tur yürüyüp 1 tur koşma üzerine güzel bir şey belirlemiştim kendime ve 15 gün boyunca bunu devam ettirdim. Yaklaşık 1 ay sonra 3 kilo vermiştim ve daha sonrasında bu yavaş yavaş geldi. Ve kalıcı olarak ben yaklaşık 20 kilo kaybettim. Benim bu süreçte en çok işime yarayan şey açık ara daha yüksek özgüven oldu. Çünkü artık eskisi gibi rüzgar estiği zaman sürekli tişörtümü düzeltmeme gerek yoktu. Çünkü artık eskisinden çok daha farklı şekilde giyinebiliyordum. Çok daha güzel şekilde kıyafetler üstüme oturuyordu ve insanlar bana saygıyla yaklaşıyordu. Arkadaşlarım bana nasıl bu kadar çok kilo verdiğimle alakalı sorular soruyordu. Bana saygı duyuyorlardı. Çünkü çoğu insanın yapamadığı şeyi yaptım. Boğazıma hakim oldum. Ayaklarıma söz dinletebildim, dışarıya çıkmam konusunda, ayaklarıma, bacaklarıma, şınav çekmem konusunda kollarıma komut verebildim. Ve bu gitgide ister istemez benim özgüvenimi her geçen gün daha da çok arttırdı. Spor yapmanın benim üzerimdeki açık ara en büyük etkisi zor şeyleri başarmak oldu. Şimdi diyebilirsin ki ne alakası var? Birisinde spor yapıyorsun, birisinde ise zor şeyleri başarır. Ne alaka? Şöyle, sen bir şeyi nasıl yapıyorsan diğer her şeyi öyle yaparsın. Yani eğer sen sporda tamamen enerjinin %100'ünü vererek sporunu yapıyorsan, bahane üretmeden, yoruldum ettim demeden spora gidiyorsan ve spora gittiğinde de elinden gelenin en iyisini yapıyorsan, ki ben yapıyordum. Çünkü kaslarımın büyümesini, vücudumun değişmesini istiyordum. Burada yanlış anlamanı istemiyorum bu arada. İlla ağırlık kaldırmak zorunda değilsin. Gidip yürüyüş de yapabilirsin, koşu da yapabilirsin. Futbol da oynayabilirsin, basketbolda, voleybolda fark etmez. Sadece yapman gereken şey bunları düzenli olarak yapman ve kendini bunlarda zorlaman. Yani yürüyorsan da ben günde yarım saat yürüyorum, spor yapıyorum, yay değil. Benim bahsettiğim bu değil. O da spordur ama benim bahsettiğim bu değil. Kendini zorlayabileceğin sporlar. Kendini gerçekten bazen cehennemi yeryüzünde yaşıyormuş gibi hissedeceksin. Belki de o an nefesin tıkanacak. Belki de o an konuşamayacaksın. Belki o kadar ağır çalışacaksın ki kusacaksın. Arkadaşlarına 2 haftada bir gittiğin halı saha maçından ya da ayda bir yapılan basketbol maçlarından bahsetmiyorum. Düzenli ve rekabetçi şekilde, kendini gerçekten geliştirmeye adamış olduğun bir şekilde bahsediyorum bu sporlardan. Yoksa pek de bir anlamı yok. Vücudun zaten onlara alışık. Büyümek için, senin mentaliteni geliştirmesi için vücudun herhangi bir sebebi olmayacaktır. Rekabetçi bir şekilde, düzenli bir şekilde yapmadığın sürece. Benim o sporda kendimi sonuna kadar zorlamam, sürekli olarak kaslarımın büyümesi için oraya düzenli olarak gitmem, günlerimi aksatmamam, öğünlerimi, beslenmemi aksatmamam ve spora gittiğimde de kendimi sonuna kadar zorlamam, benim genel olarak sorunlarımın üstesinden çok daha rahat gelebilmeme sebep oldu. Artık bir sorun mu var? Tamam, çözülebilir. Ne kadar zor bu kadar. Tamam, bir şekilde hallederiz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Ders mi çalışılması lazım? Güzel, 12 saat. Çünkü ben zaten sporda en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir şeyi nasıl yaparsan her şeyi öyle yaparsın. Şu anda günümüzde maalesef herkes spor yapıyor. Şimdi diyebilirsin ki bunun neresi maalesef? Neyi kötü bir şey ki bunun? Değil aslında. Bu oldukça iyi bir şey. Herkesin spor yapması lazım zaten. Ama şöyle insanlar çok fazla türedi. Tüm hayatı spor, okul ve ev. Bu üçü arasında dönen insanlar. Ki genelde zaten bu insanlar da zamanlarını eve geldiklerinde oyunla ya da TikTok'la ya da Instagram'la boşa harcayan kişiler. İnsanların hayatı, yani gerçekten yapıcı olarak, kaliteli olarak sayılabilecek yaptıkları tek şey spor. Bu bir yere kadar yeterli ama sen sadece bir hayvan değilsin. Senin sadece kas gücüne, senin sadece mental güce ihtiyacın yok. Senin bunları bir şekilde kullanabiliyor olman da lazım. Özellikle mental gücünü. Yani sen bir şeyler öğrenmedikçe, sen bir şeyleri kendine katmadıkça, kendi entelektüel seviyeni yukarıya çekmedikçe bir gorilden farkın yok. Belki bu sana çok güzel geliyordur. İşte goril gibi olacağım, kaslı olacağım, şöyle böyle. Tamam, sen bunları yap da. Spora gidenler var, güzel. Ama spora gidip aynı zamanda bir şeyler öğrenmeyi alışkanlık haline getirmiş insanlar da var. Sen bu insanlarla nasıl yarışacaksın? Çünkü senin tek bildiğin şey ağırlık kaldırıp indirmek. Öğrenmek
belki de spordan daha önemli diyebileceğim tek alışkanlığım. Tamam, evet, spor bende çok büyük alışkanlıklar yarattı. Çok büyük bir şekilde hayatımı pozitif yöne doğru çevirdi. Ama öğrenmek benim bu çevrilen grafiği, artık artıya doğru giden grafiği inanılmaz bir şekilde hızlandırdı. Çünkü artık ne yapıyorsam bilgiyle yapıyordum. Çünkü artık ne yapıyorsam en verimli şekilde yapıyordum. Şu anda bu videoyu çekiyorum ve bunun çekmemdeki en büyük sebep öğrendiklerimi paylaşabiliyor olmam. Bu kanal 5 ayda yaklaşık 50.000 takipçiye ulaştı. Ve bundaki en büyük sebep benim bir şeyleri öğrenme isteğim. Nasıl konuşulacağını öğrendim. Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak kitap okuyorum, düzenli olarak podcast dinliyorum. Ben bunları yapmasaydım şu anda bu kanal olmazdı. Çünkü benim bu kanalda tek yaptığım şey konuşmak ve bilgilerimi aktarmak, deneyimlerimi aktarmak. Diyeceğim şey şu ki, senin illa Türkiye'deki tüm illerin plakasını ya da tüm ülkelerin nerede bulunduğunu bilmene gerek yok. Bunlar genel kültürdür, bunlar güzel şeylerdir, bunları bilsen iyi olur. Ama senin günlük hayatta yaptığın işleri biraz daha kolaylaştıracak bilgilere sahip olman ya da sen bir işi yapıyorken bu işin nasıl gerçekleştiğini bilmek büyük bir yetenek. Yani en basitinden sen spora gidip ağırlık kaldırıyor olabilirsin ama belki de senin 8 defa kaldırmak yerine 4 defa kaldırman gerekiyordur. Ya da kolların için 4 defa ağırlık kaldırıyorken bacağın için 6 defadır. Bunları öğrenmek senin hem zaten uğraştığın alanlarda çok daha hızlı bir şekilde seviye atlamanı hem de etrafından saygı görmeni sağlıyor. Sana çok net bir şekilde şunu söyleyeyim. Ben spora gidiyorum evet ama herhangi bir şekilde sporda ne yapılır, nasıl yapılır, kaslar nasıl çalışılır, nasıl beslenilmesi gerekir? Bunları araştırmamış olsaydım ya da çok yüzeysel bir bilgiye sahip olsaydım hiçbir arkadaşım gelip benden spor tavsiyesi almazdı ya da beslenme tavsiyesi. Ama etrafımda neredeyse tanıdığım herkes benden tavsiye istiyor ve ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Ama bu sadece tek taraflı bir alışveriş değil. Yani ben bilgiyi sağlıyorum ve bitiyor da değil. Karşılığında saygı da görüyorum. Ve bu belki de öğrendiğin bilgilerin sana karşı en önemli yansıması olabilir. Evet, kendi hayatında bir şeyleri değiştiriyorsun ancak etrafından saygı da görüyorsun. Ve şunu da eklemek istiyorum. Sen ileride ne kadar fazla şey biliyorsan o kadar para kazanacaksın. Aklından geçir, herhangi bir mesleği düşün. O meslekte, sporcu da olur bu arada, hiç fark etmez. Hangi meslekte olursa olsun, o sporcu ne kadar çok şey biliyorsa ya da o işini icra eden kişi, işi hakkında ne kadar çok şey biliyorsa o kadar para kazanır. Sen bir doktora gittiğin zaman hiçbir doktorun çözemediği şeyi çözmesi için gidersin. Eskiden benim ellerimde egzamalar vardı. Hatta bu benim en büyük özgüvensizliklerimden bir tanesiydi. Zamanında gittiğim bir tane doktor bana dedi ki, ergenliğe girsin, geçer. Doktor da herkes tarafından övülen birisiydi. Tüm tanıdıklarımız diyordu ki bu kadın çok iyi, bu kadın çok iyi, şöyledir, böyledir. Ve dedim ki okey, bu kadın diyorsa doğrudur. Çünkü bu kadının diğerlerinde olmayan bilgilere sahip olduğunu biliyordum. Ki nitekim doğru çıktı. Ben ergenliğe girdiğim zaman tüm egzamalarım gitti. Ve o kadın o gün benden para kazandı. Bilgisi sayesinde. Dürüst olmak gerekirse küçükken pek de duyguların farkında olan bir çocuk değildim. Diğer çoğu çocuk gibi. Bilmiyordum. Kimse de bilmiyordu ailemden ve gelip de bana öğretemediler. O yüzden benim gidip kendi kendime öğrenmem gerekti. Çünkü duyguların farkında olmak aslında çok büyük bir güç. Ben şu anda niye bu kişiye bağırdım? Ben şu anda niye bu kişiye sinirliyim? Ya da ben bu kişiye karşı hep sinirliyim de niye sinirliyim? Farkında değilim ya. Bana en ufak bir şey söylese batıyor. Bir anda sinirleniyorum. Niye? Ya da içimde sürekli bir huzursuzluk var. Niye? Çünkü kendini tanımıyorsun. Ve kendini tanımandaki en önemli adım da ilk önce kendine bir vakit yaratıp eline kalemle kağıt almak. Evine gittin bir anda geceleri oturdun ve bugün bunları yaptık. Bugün bunlar çok güzeldi. Bugün böyleydi. Değil. Oturacaksın ve o günlüğe, günü gününe. Bir gün yaptım, 2 gün yapmadım değil. Her gün yapacaksın. Aklına bir şey gelse de gelmese de. İlla ki vardır. Oturacaksın ve o anda aklına ne geçiyor? Ne düşünüyorsun? Aklına neler takılıyor? Bunları yazacaksın. Cümlelerinin illa mükemmel şekilde düzenlenmiş olması gerekmiyor. Devrik olabilir. Konudan konuya atlıyor olabilirsin her cümlende. Ama aklına bir düşünce geldiği anda o deftere yazıyorsun. Ben böyle yaklaşık 120 sayfalık bir defter bitirdim. Şu an ikincisini dolduruyorum. Onun da yarısı bitti. Ve yaklaşık da 1 yıldır günlük tutuyorum. İlk oturduğum zaman yaklaşık 3 A4 kadar yazmıştım. Bir anda 3 A4 kağıtlık günlük tuttum. Düşüncelerim çünkü çok fazlaydı. Daha önce hiç yapmadım bunu. O yavaş yavaş azaldı. Bir yerden sonra da yaklaşık bir sayfa olarak devam etti. Ama şunu söyleyeyim, insanlar olarak günlük düşüncelerimiz o kadar bize alışılmış geliyor ki. Belki de aslında normalde düşünmemen gereken bir şeyi o kadar fazla düşünmüşsündür. Ve o sende o kadar normal bir şeymiş gibi devam ediyordur ki. Bunu fark etmezsin. Ama aslında o şey normal değildir. Sende bir travmadır. Belki de kalbinin çok kırık olduğu bir insandır ve o insana karşı bir türlü bazı şeyleri ifade edemiyorsundur. Belki de o insanı asla affedemiyorsundur. Ama günün sonunda senin bunların farkına varman, yani bu artık kafanda sağdan sola düşünen, sağdan sola dolanan A ve B düşünceleri olmaktan çıkıyor. Bu düşünceleri alıp deftere geçirdiğin zaman gerçekten diyorsun ki ben böyle düşünüyormuş. Bu yüzdenmiş demek ki benim bu davranışlarım, bu hareketlerim. Ve emin ol, etrafındaki birçok insan duygularının farkında olmadığı için bu kadar fazla tartışmaya giriyor, bu kadar fazla insan boşanıyor, bu kadar fazla anlaşmazlık yaşanıyor. Ama duygularını kontrol edebilen insan, özellikle bu devirde, bu kadar fazla uyaran varken gerçekten büyük bir güç. Birazcık utandığım ama söylerken içten içe de gurur duyduğum bir dönem. Çünkü çok fazla yiyordum, yalan yok. Benim ortaokuldayken günlük yediğim abur cuburlar minimum
Her gün minimum bunları yiyordum. Daha fazlası oluyordu, daha az olmuyordu. Bir tane aile boyu Lay's, bir tane çikolatalı gofret, bir tane de çikolatalı süt. Ben her gün bu üçünü fix, her gün yiyordum. Ve bu bana farklı bir şeymiş gibi ya da anormal bir şeymiş gibi gelmiyordu. Çünkü bu benim normalimdi. Anaokulundan beri kilo alan birisi için bunlar garip şeyler değildi. Ki bu alışkanlığım lisenin sonuna kadar da devam etti. Hatta küçük bir örnek vermek gerekirse, zamanında üniversite sınavına hazırlanırken son bir ay eski sevgilim ve bir arkadaşımla beraber kafede beraber çalışıyorduk. Artık son aylara gelmişiz. Herkesin motivasyonu zaten düşük. O yüzden toplanıp evde çalışmayacağımızı bildiğimiz için diyoruz ki bari dışarıda çalışalım, kafede çalışalım, kütüphanede çalışalım. Güzel. Ama bunun şöyle bir eksi yanı vardı. Ben her öğlen gidip ya Popeyes'tan ya Burger King'den ya da McDonald's'tan bir şeyler yiyordum. Bu yediklerimin benim öğrenme kapasitemi, beyin fonksiyonlarımı yavaşlattığını bilmeden bunları yapıyordum. Ve belki de benim üniversitedeki başarımı bunlar etkilemişti. Bunlar küçük bir düzeydir. Son bir ay boyunca yaptım çünkü. Ama gerçekten de şu an dönüp baktığım zaman en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi bu. Hayatındaki en önemli sınavlardan bir tanesi bu. Ve sen gidip son bir ay boyunca fast food yiyorsun. Süreci daha da yavaşlatıyorsun. Sınavdaki başarını daha da düşürüyorsun. Farkında olmadan. Şunu not etmeni istiyorum. Sen ne yersen olsun. Senin vücuduna giren şeyler seni bugünkü haline getiren şeyler. Eski sevgilimle küçük bir anım daha aklıma geldi. Bir keresinde bir ay boyunca şeker yemeyelim dedik. Ve ben o bir ayı hatırlıyorum, gerçekten zorlanmıştım. Şekerden kastımız da meyve yeme falan değil ya da bal yeme değil. Direkt paketlenmiş ürün yeme ve gidip de herhangi bir çikolatayı falan tüketme. Herhangi bir şekilde. Dışarıda açık da olsa, öyle de olsa, böyle de olsa şeker tüketme. Sağlıksız olanları yeme. Ben bu süreci tamamladım. Ama ne kadar zorlandığımı bir ben bilirim, bir Allah bilir gerçekten. Ama şu anda o kadar uzun zamandır şeker tüketmiyorum ki. Doğum günümde bir pasta alınır, onu yerim. Seve seve. Sonuçta beni düşünmüşler. Ya da arkadaşım gelir, son parasıyla bana bir şey alır. Der ki Furkan gel, ikimiz için aldım. Yerim. Onda sıkıntı yok. Ama oturup da kendi isteğimle şeker içeren bir çikolata o kadar uzun zamandır almadım ki. Şu anda 30 gün boyunca her gün şeker tüketmemekten daha zor geliyor. Şu an 2 gün boyunca şeker yiyeyim, bir anda midem bozuluyor. Bir anda kendimi ruhsuz hissetmeye başlıyorum ve gerçekten enerjim düşmeye başlıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu ruh hali benim eskiden her zaman dolaştığım ruh haliydi. Ama ben bunu normal zannediyordum. Ki muhtemelen sen de öyle zannediyorsun. Ki sağlıklı beslenmek o kadar zor bir şey de değil. Sadece hayatından ayçiçek yağını çıkartıyorsun. Artık ayçiçek yağı kullanılmıyor. Hayatından paketlenmiş gıdaları çıkartıyorsun. Yani pakette ne görüyorsan. Bu protein bar da olabilir. Çubuk kraker de olabilir. Herhangi bir paketlenmiş ürün hayatından çıkartıyorsun. Ve bunun yanında bir de artık şeker tüketmiyorsun. Meyve porsiyonları da günde 1-2 porsiyonu geçmeyecek şekilde tüketebilirsin. Bal da aynı şekilde. Bal da gayet sağlıklı. Bal da yiyebilirsin. Ama geri kalan her şeyi çıkartıyorsun. Çünkü şeker senin vücudun için iyi değil. Senin beyninin ana enerji kaynağı şeker değil. Senin beyninin ana enerji kaynağı sağlıklı yağlar. Şeker olarak satan birçok insan hızlı kullanılıyor olabilir. Ama senin beynini gerçekten en iyi şekilde kullanmanı sağlayacak, en verimli şekilde işlemesini sağlayacak şey sağlıklı yağlar. O yüzden bu insanların şeker beyni çok iyi çalıştırır yalanını geç. Daha çok sağlıklı yağlara, zeytinyağına ya da tereyağına yönel. Biliyorum bir tık daha pahalı şeyler. Ekonomin buna el vermiyor olabilir. O zaman ayçiçek yağını elinden geldiğince azaltmaya çalış. Ama eğer maddi durumun buna el veriyorsa kesinlikle ayçiçek yağını bir daha hiçbir yemeğinde kullanma. Erken kalkan yol alır sözünü duymuşsundur. Ki bu boşuna söylenmiş bir söz değil. Erken kalkan yol alır sözünü illaki duymuşsundur. Bu boşuna söylenmiş bir söz değil. Son birkaç yıldır şunu da duyuyorum bu arada. Herkesin 24 saati var ve 8 saat uyuyorsan geriye kalan 16 saatin senin nasıl değerlendirdiğinle alakalıdır diye. İlk başta bana çok mantıklı geliyordu ancak doğru değil. Çünkü senin erken kalkman lazım ki kendine sakin, sessiz bir ortam yaratabilesin. Telefonunun çalmadığı, ailendeki, evindeki insanların seni rahatsız etmediği belli bir saate ihtiyacın var. Her insanın var. Çünkü en çok bu saatlerde verimli çalışacaksın. Düşünsene, şu anda evinde eşin dolaşıyor ya da ailenden insanlar dolaşıyor. Ve sen oturup işini yapmaya çalışıyorsun. O insanın kapıyı çalıp, bak odanın direkt kapının önünden geçtiğini düşün. Tamam, kapın kapalı olsun ama kapının önünden geçtiğini düşün. O an senin aklına düşecek, kapıyı çalacak galiba düşüncesi bile seni işinden uzaklaştırır. Bu yüzden senin daha çok erken kalkman lazım. Kendine özel bir vakit ayırman lazım ki gerçekten bazı işleri verimli bir şekilde yapabilesin. Sen bir insansın. Senin biyolojik saatin senin erken kalkman üzerine evrimleşti. Eskiden insanlar dışarıda yatarken güneş doğduğu zaman uyanırlardı. Yani saat belki de 6'da belki de 7'de. Senin ben gece baykuşuyum lafların boş. Çünkü sen kendini gece kalkmaya alıştırmışsın. Belki çocukluğundan beri böyledir. Demek ki kendini çocukluğundan beri böyle alıştırmışsın. Ve kendini böyle etiketlemen seni gerçekten de bir gece baykuşuymuş gibi ortaya koyuyor. Ama değilsin. Sen de bir insansın ve aslında sen de bir sabah kuşusun. Gece baykuşu değil. Burada yapman gereken tek şey 2-3 gün boyunca uykusuz dolaşmak. Ve bak bakalım akşam 10 dedin mi 11 dedin mi nasıl uyuyorsun? Akşam mavi ışığı da kes. Kafein alınımını öğleden sonra bırak. Çay kahve kesinlikle. Bakalım uyuyor musun uyumuyor musun?
Gerçekten gece baykuşu muymuşsun? Yoksa sabah kuşu muymuşsun görürüz. Ama erken kalkmak benim çocukluğumdan beri bir alışkanlığım. Hiçbir zaman gece çalışan birisi olmadım ama gece çalışmak istediğimde de çalışıyordum. Ama hiçbir erken kalkmak kadar verimli olmadı. Çünkü sabah kendime ayırabildiğim 1-2 saat gerçekten gün içinde yapacağım işlerin verimini bile arttırıyordu. Çünkü sabah ben o özgüvenle kalkıyorum. Zaten 2 saat çalışmışım aralıksız. 7'den 9'a kadar. Senin giyimin, senin bir yansımandır. Senin için nasılsa, sen kendini nasıl görüyorsan, nasıl dışarıya göstermek istiyorsan da öyle gözükürsün. Ben çoğu zaman dışarıdaki insanları dış görünüşlerine göre yargılıyorum. Hatta arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Konuştuğumuz zaman diyor ki bana, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Diyorum ki, şöyle şeyler giymiş, böyle giymiş, burası şöyleydi, burası böyleydi. Sonra bana diyor ki, Furkan çok kötü insansın, niye böyle konuşuyorsun, niye böyle yapıyorsun? Böyle yapıyorum çünkü haklıyım. Bir insanın dış görünüşü nasılsa muhtemelen içi de öyle olacaktır. Ve bunun şimdiye kadar herhangi bir şekilde istisnasını görmedim. Dış görünüşüne baktığın zaman bir insan atıyorum sweatshirt ve kot pantolon giyiyorsa, sweatshirt ve kot pantolon giyen insanlar nasılsa aşağı yukarı öyle birisi olacaktır. Ya da bir insan diyelim ki dışarıda şort ve atletle geziyorsa, şort ve atletle dolaşan insanlar genel olarak nasılsa o da öyle olacaktır. Aşağı yukarı aynı. Hiçbir zaman sekmez. Eskiden içerisinde kendimi iyi hissettiğim kıyafetler giymezdim. Yaşıtlarım aşağı yukarı ne giyiyorsa onları giyerdim. Ya da annemle alışverişe çıkardık. Annem ne beğeniyorsa, annem bana neyi yakıştırıyorsa onu alırdık. Ama daha sonradan şu değişti. Artık alışverişe gittiğim zaman, kendimi içerisinde nasıl en iyi şekilde hissediyorsam, kendime aynada baktığım zaman işte bu. Furkan böyle gözükür. 10 yıl sonraki Furkan, şu anki Furkan'a baksa, şu anki Furkan'la gurur duyar. Bu giyinimiyle, bu görünüşüyle gurur duyar dediğim ne kıyafetler varsa onları giymeye başladım. Aynada baktığım zaman artık herkes gibi bir insan, sıradan bir insan görmek yerine işte bu. Bir erkeğin gözükmesi gerektiği gibi. Bir centilmenin, Furkan'ın nasıl gözükmesi gerekiyorsa o şekilde gözükmeli dediğim kıyafetleri aldım ve onları giymeye başladım. Bu senin için A'dır, benim için B'dir, başkası için C'dir fark etmez. Ama sen aynada kendine baktığın zaman ilerideki X yani sen bana baksa benimle gurur duyar dediğin ne kıyafet varsa onları giymen lazım. İçerisinde en özgüvenli nasıl hissediyorsan ya günlük kıyafet değil. Evde pijamayla dolaşırken güzel hissetmezsin, yakışıklı hissetmezsin. Ama dışarısı için özendiğin zaman, bir şeyler giydiğin zaman işte o. En özgüvenli halin. Senin de her zaman öyle giyinmen lazım. Çünkü dışarıda nasıl insanlarla karşılaşacağın, kimlerle karşılaşacağın hiç belli olmaz. Bu yüzden senin dışarıya giderken her zaman dış görünüşüne özen göstermen lazım. Bu tabii ki de kıyafetlerle sınırlı kalmıyor. Bu arada kıyafetler için de deli dehşet bir bütçeye ihtiyacın yok. Sadece birazcık zevke ihtiyacın var. Bunu da oturup 5 dakika düşünerek sağlayabilirsin. Annenle babanla alışverişe gitmek yerine ya da onlarla da gidiyorsan biraz daha fikirlerinin ön plana çıkmasını sağla. Çünkü günün sonunda bunları giyecek kişi sensin. Ve içerisi nasıl iyi hissediyorsan onları giymen lazım. Ama dediğim gibi bunlar sadece kıyafetlerden oluşmuyor. Senin aynı zamanda, kadınlarda bu yok genel olarak. Gördüğüm kadarıyla her kadın saçına, makyajına, orasına burasına dikkat ediyor ama erkeklerin bir berber korkusu var. Niye bilmiyorum. Ama berbere o kadar geç gidiyorlar ve sakallarına özellikle ergenlik dönemindeki erkekler, özellikle 20'li yaşlarındaki, erken 20'li yaşlardaki erkekler o kadar az dikkat ediyor ki. Ben dışarıya baktığım zaman her erkeğin neredeyse saçı uzun. Ama uzun dediğim bakımlı uzun değil. Uzun ve bakımsız. Ya o saçın çoktan kesilmesi gerekiyor. O saçın modeli belli. Baktığın zaman diyorsun ki bunun modeli buymuş ama bu iyice uzamış, kötü gözüküyor. Ya da adama bakıyorsun diyorsun ki bu adamın sakalı karışmış birbirine. Ya da 2 gram sakalı çıkıyor ve onu da kesmemiş. Kötü gözüküyor. Ya da yanaklarına buraya kadar sakalları çıkmış. Buraları kes. Birazcık şekil ver. Boğazında böyle sakalları, oraları kes. Ya da sakalın adam akıllı çıkmıyorsa sakalını tamamen kes. Bebek suratlı dolaş. Ne fark eder ki? Aynaya baktığın zaman de ki güzel. Saçım, sakalım güzel gözüküyor. Kaşlarım birbirine karışmamış. Tırnaklarım inanılmaz uzamamış. Tırnaklarımın içi pis değil. Bu erkeklerde o kadar yaygın ki. Ve bu şey de demiyorum işte. Dışarıdaki kekolar böyle dolaşıyor da değil. Hayır. Gerçekten kaliteli olarak kafamda etiketlediğim insanlar bile böyle. Bilgi birikimi çok yüksek belki de. Belki de okuduğu üniversite çok iyi. Yine de böyleler. Kızlarda bunu gerçekten çok nadir görüyorum. Yani genelde makyajları oluyor olmuyor ama her zaman bir temizlik var. Saçları temiz, elleri temiz, tırnakları temiz. Erkeklerin ise yarısında minimum bu durum böyle değil. Ve senden şunu rica ediyorum. Dışarıdaki hiçbir insan sana bakıp tırnağındaki pisliği görüp ya da senin saçına bakıp, senin sakalına bakıp 1 aydır 2 aydır kestirmediğin işte ben bu adamla tanışmak istiyorum demez. Karşındaki kişi erkek de olsa kadın da olsa. O yüzden rica ediyorum dış görünüşüne biraz daha özen göster. Çünkü ben özen göstermeye başladığımdan beri hem arkadaşlarımdan hem de karşı cinsten aldığım tepkiler çok değişti. Ben bunu ilk mezun yılımda iyice değiştirmeye başladım. Oradaki insanların yarısı beni sevmiyor, yarısı beni seviyordu. Buna birazdan değineceğiz. Ve seven insanlar da gelip kıyafetlerimi de övüyordu. Gelip parfümümü de övüyordu. Gelip saç stilimi de övüyordu. Diyordu ki Furkan şu çok güzel, çok güzel. Eskiden ama öyle değildi. Saçım
Normal bir saçtı. Uzuyordu. Simitçi bıyıklarım vardı adam akıllı uzamayan. Ve kesmiyordum. Bir yerden sonra bunları değiştirmeye başladığın zaman ve çok hızlı bir şekilde bu arada 2 ay 3 ay içinde farklı bir insana dönüşebilirsin. İnsanların tepkilerini çok rahat ölçüyorsun. Ve o zaman görüyorsun gerçekten bunların ne kadar etkili olup olmadığını. O yüzden rica ediyorum biraz daha hijyenine, biraz daha dış görünüşüne özen göster. Diyelim ki arkadaşların seni dışarı çağırdı. Furkan neredesin? Buradayım. Gelir misin? Biz de akşam işte dışarı çıkacağız. Okey. Biri senden bir şey yapmanı istedi. Furkan akşam benim ödevim var ama daha yetiştiremedim. Eğer sen ödevi yaptıysan bana atar mısın? Şunları yapar mıyız? Bunları yapar mıyız? Yardımcı olabilir misin? Okey. Ya da arkadaşın buluşmak için diyor ki Furkan gel işte buluşalım, şunları yapalım, bunları yapalım. Sana ısrar ediyor. Okey. Bunlar sana zaman kaybı geliyorsa ya da asıl istediğin şey bu değilse niye evet diyorsun ki? Bak. Yalan yok. Bazı arkadaşlarım var. Çoğunu seviyorum. Ama bazı arkadaşlarım hayatımda sadece yük. Ve bunları da yavaş yavaş çıkartıyorum. Zaten az çok davranışlarımdan da belli oluyor bunlar. Çünkü bazı şeylere hayır diyememek, günün sonunda senin bazı şeyleri kaybetmen demek. Yani ben birisi dışarı çıkmak istemiyorsam, bu adamla oturup muhabbet ettiğim zaman bu adam bana hiçbir şey katmayacaksa, sadece onun dertlerini dinleyeceksem ve oradan ayrılacaksak bana ne faydası var ki? Ya da adamın teki derse hiç çalışmıyordur, hiçbir şey yapmıyordur ve ben orada bir taraflarımı yırtıp aldığım notları gidip bir de onunla paylaşmamı istiyorsa niye atayım ki? Bak belki de paylaşımcısındır, o gün için özel bir sebebi vardır, tabii ki de paylaşırım. Sıkıntı yok. Ama gelir der ki Furkan ben zaten çalışmıyorum, o çocuğu tanıyorsundur atıyorum. Üşengecin tekidir, pek de bir şey yapmıyordur. Ve der ki Furkan ben yapmıyorum da kanka notları aldıysan at. Yo atmayacağım. Niye atayım ki sana? Birçok insan bunu dışarısı tarafından kaba ya da kendini beğenmiş, bencil gözükmemek için yapıyor. Ya da karşısındaki insana ya ben seninle çok da zaman geçirmek istemiyorum açıkçası. Arkadaşlığımızı bitirelim demekten korktuğu için her şeye evet diyor. Senin her şeye evet demen içten içe kendine olan bakışını da değiştiriyor. Yani sen sadece o an bir şeye evet demiyorsun. Sen diyelim ki Aslı'sın, sen diyelim ki Ahmet'sin. Aslı, Ahmet başka insanlara hayır diyemeyen birisi. Kendi gözünde. Başka insanlar ne derse onu yapar. Başka insanlar çünkü senin fikirlerini ezip çiğneyebilir. Geçebilir seni. Çünkü sen kimsin ki? Başkaları ne isterse yapan birisin. Ne anlamı kaldı o zaman? Sen arkadaşınla buluşmak istemiyorsan gidip buluşuyorsan. Sen bir şey yapmak istemiyorken sırf başkası sana bakıp da işte bana kendini beğenmiş demesin, bencil demesin diye. Sırf bunlara evet diyorsan senden geriye ne kalıyor ki? Bunu bir sonraki maddeyle de birleştirmek istiyorum. Ama eğer sen kendine karşı inanılmaz bir özgüven duymuyorsan, kendine inanılmaz güvenmiyorsan her konuda bu insanlara evet demeye devam edeceksin. Çünkü senin insanlara hayır demen senin tamamen kendine olan sevginden kaynaklanıyor. Sen kendini o kadar çok seviyorsun ki bu tarz boş insanlarla, bu tarz boş meselelerle, bu tarz istemediğin şeyleri yapmakla zaman kaybetmiyorsun. Çünkü kendine çok değer veriyorsun. Bu konuda şöyle bir örnek vereyim. Bazı arkadaşlarım gelip benimle buluşmak istedikleri zaman ki eski arkadaşlarım diyeceğim. Şu anda öyle bir arkadaşım yok, şanslıyım ki. Oturup onlara direkt dedim. Şu anda müsait değilim, bu hafta müsait olamayacağım. Haberin olsun. Muhtemelen önümüzdeki 2 haftada müsait olmam. O an şunu söylemiyorum, o an yalan söylemiyorum bak. Ben işte çok şeyim var, işte ders çalışmam lazım, şunlar var, bunlar var. Ama daha sonraki hafta buluşuruz değil. Bu 2 hafta müsait değilim, haberin olsun. Bu 3 hafta, bu 1 ay. Ben o anda ona aslında müsait olmadığımı söylemiş oluyorum. Her ne kadar kırıcı olmasam da, ona karşı da bunu direkt olarak söylemesem de, aynı zamanda yalan da söylemiyorum. Yalancı birisi de olmuyorum. Müsait değilim. Ama sana müsait değilim. Seninle buluşacak kadar bir müsaitliğim yok. Daha önemli işlerim var. Belki de o anda gidip yatakta dümdüz tavana bakacağım. Belki de bu senden daha önemli bir iş. Ama en azından kendime dürüst bir şekilde yaşamış olacağım. Kendime güvenmek de şurada devreye giriyor. Zamanında geçen yıl bir etkinliğimiz vardı ve etkinlikte toplam 6 tane konuşmacı var ve en büyük konuşmacı da bana verildi. Ve o zamanki kulüp başkanı da gelip bana dedi ki bunu elini yüzüne bulaştırma. Dedim ki kendi kendime güzel. Süper. Üstümde hafif bir baskı var. Kendime inanılmaz güveniyorum her konuda. Yani bana deseler ki Furkan 100 kilometrelik bir maraton koş. Onu bir şekilde koşarım. Şu an diyebilirsin ki Furkan 100 kilometre çok uzun. Nasıl koşacaksın? Daha önce maraton koştun mu? Nereden bileceksin ki? Abartma. Ondan bahsetmiyorum bak, anlamıyorsun. Ölüm kalım meselesi olsa ben o 100 kilometreyi bir şekilde koşarım. Benim annemi, babamı bağlasalar, deseler ki seni bunları öldüreceğiz. Ya da oraya koşacaksın. Orayı ne yapıp edip koşarım. Sen de koşarsın. Bundan bahsediyorum yapabilirim derken. Sonuçta ben onu bir şekilde yapabilirim değil mi? Annem babam kaçırılmadı evet. Ama annemin babamın kaçırıldığı senaryoda o 100 kilometreyi koşan kişi benden farklı değil. Benim dışımda birisi değil. Yine benim.
Yine bir şekilde oturup onu halletmişim. Ve o anda şöyle düşündüm. Dedim ki tamam, bu konuşmacı çok büyük. Gerçekten büyük. Altında 1000 tane mühendis çalışıyor bu adamın. Tamam, güzel. Bir yönetici. Dünyada bu oturumu, burada sorulacak soruları, benim yapacağım moderatörlüğü kusursuz yapacak illaki insanlar vardır. İllaki. Benim yaşımda, benim cinsiyetimde, benim kilomda, benim boyumda illaki vardır. Ve dedim ki bu kişi ben niye olmayayım? Ya, bunun bir tık daha halk arasında söylenen tarzı, bu salak yapıyorsa ben de yaparım. Doğru, bu salak yapıyorsa sen de yaparsın. Niye yapamayasın ki? Ben de bunun gibi düşündüm ama bu sefer denkleme koyduğum kişiler salak değildi. Şunu anlamanı istiyorum. Sen kendine sonsuz bir güven duymadıkça, sen kendine sonsuz bir saygı duymadıkça ne insanlara hayır diyebilirsin, ne de bir işi yapacakken en iyi şekilde yapabilirsin. Benim o gün o oturumu, çok iyi geçti bu arada, İyi bir şekilde tamamlayabilmemdeki en büyük etken kendime inanılmaz bir güven duymamdı. Çünkü oturdum ve dedim ki tamam, halledeceğim. Ya ben halledemezsem kimse halledemez. Bunu düşünerek gittim. Ya bunu bu kulüpte birisi halledecek ve halledecek tek kişi benim. Kendime karşı bu tarz bir güven duyarak oraya çıktım. Ve oradan çıktığımda insanlar bana gelip dedi ki çok iyi oturumdu, çok iyi konuştun, çok iyiydin. Ben kendim oraya çıkmadan önce kendimin zaten iyi olduğunu bilerek çıktım. Kendimi zaten orayı iyi olarak tamamlayacağını bilerek çıktım. Benim o gün iyi olmamdaki en büyük sebep de oydu. Belki de kendine sonsuz bir güven duymakta, kendine sonsuz bir saygı duymakta zorlanıyor olabilirsin. Ama burada yapacağım, kendin için atabileceğin en büyük adım, artık istemediğin şeylere hayır diyerek kendine büyük bir saygı duymakla başlamak olmalı. Bunu bir düşün. Bonus bir tane maddemiz var. Bunu eklemesem olmazdı çünkü çok seviyorum. Olmazsa olmaz. Hatta bir önceki videoda bu konuyla alakalı. Meditasyon yapmak. Bu videoda bunu oturup açıklamayacağım. O yüzden bonus olarak koydum. 3 tane alışkanlık seçebiliyor olsaydım bu videoda saydıklarımın arasından, üçünden bir tanesi kesinlikle meditasyon olurdu. Önemini de bu kadar büyük tutuyorum bunun. O yüzden daha fazla bilgi almak istiyorsan bir önceki videoma bakabilirsin. Ama herkesin meditasyon yapması lazım. Çok da uzatmayacağım. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşmek üzere.